Dünya kapkaranlık bir hale geldiğinde sizi ayakta tutan şey umut mudur? Yoksa sizi hayatta tutan tek şey bir sonraki felaketin merakı mıdır? Bugün pembe kanın aktığı, gerçeğin mermilerle parçalandığı o okula geri dönüyoruz. Danganronpa Trigger Happy Hell. Uzun bir süredir bir tüketici olarak tüketebileceğim içerikler arıyordum ama ne sosyal medyada ne de orada burada I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. ilgimi çeken şeyler bulamıyordum. Ben de kendi kendime eskiden neyden zevk alıyordum acaba diye düşünürken PlayStation kütüphanemde onu gördüm. Pandemiyi hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Ben de bu seriyle 2020 yılı gibi tanışmıştım. Ve o dönemki ben bu seriye bildiğin aşık olmuştum. Oyundaki gizem, cinayetler, işlenen cinayetleri çözmek, birbirinden ilginç ve iyi tasarlanmış karakterler hepsi beni kendine çekiyordu. Bu videoda oyunu unutmuş olanlar ya da ilk defa oynayacaklar için kısaca Danganronpa 1 ne anlatıyordu, ana kötü karakteri kimdi ve neyi temsil ediyor bunları konuşacağız. Danganronpa Happy Trigger Havoc yani Danganronpa 1 ilk olarak Kasım 2010'da Japonya'da PSP için çıktı. Hani şu misafirliğe gittiğinizde karşı koltukta böyle çocuğun elindeki konsol var ya ona. Oyun uzun süre Japonya'dan batıya çıkış yapamadı ama böyle pandemide insanların evlerinden dışarı adımını atamadığı bir dönemde çıkış yapan anime adaptasyonuyla birlikte batıda ve ülkemizde güzel bir hype yakaladı. Bunu hepimiz hatırlıyoruz. Oyunu biraz özetlemek gerekirse Danganronpa 1 Ultimate yani kendi alanının en iyisi olan 15 öğrencinin Hobbs Peak Akademi adında çok prestijli bir okula davet edilmesiyle başlıyor. Ancak bu 15 öğrenci de sandıkları gibi bir okulla karşılaşmıyorlar. Kendilerini dış dünyayla bağlantısı tamamen kopmuş, prestijli okul görümündeki bir hapishanede buluyorlar. Öğrenciler bütün bu olanları anlamlandırmaya çalışırken ortaya gizemli bir peluş ayıcık çıkıyor. Merhaba. Ve onlara buradan çıkmalarının tek yolunun aralarından birini öldürüp diğerlerine yakalanmamak olduğunu söylüyor. Başta öğrenciler birbirlerinin canını almanın asla mümkün olmayacağını falan söyleyip bu peluş ayıcıya karşı cephe alıyorlar. Ama bu peluş ayıcığın öğrencilere yaptığı bazı Somebody got tempted by Monokuma's motive of the week. Next time it's popsicles. Dude, I would kill for some popsicles. motivasyonlar sonucunda bir sürü cinayet işleniyor. Her cinayetin ardında sınıfta bir mahkeme kuruluyor ve ana karakterimiz olay mahallinden deliller toplayarak suçluyu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer gerçekten suçlunun kim olduğunu ortaya çıkarırlarsa bu peluş ayıcık suçluyu kendi geliştirdiği yaratıcı yöntemlerle teatral bir şekilde infaz ediyor. Ama suçluyu doğru tespit edemezlerse asıl suçlu haricinde tüm öğrenciler peluş ayıcık tarafından infaz ediliyor. Hikaye ilerledikçe cinayetlerin ardındaki motivasyonların neler olduğu, karakterlerin sırları, geçmişleri ve tüm bu olanların sebebinin ne olduğunu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Evet, oyunun gerçekten ilgi çekici bir formatı var. Gizem olsun, merak duygusu uyandıran insanda olsun, bu olsun. Gerçekten güzel ama şimdi bu videonun bu anına kadar bahsettiğim o peluş ayıcının hikayedeki rolünden biraz bahsetmek istiyorum. Peluş ayıcık diye bahsettiğim karakter olan Monokuma bu okulun yöneticisi hatta müdürü. Bütün kuralları o koyuyor, oyunu ve işleyişini baştan sona o gözetiyor. Oyunda aniden bağıran, şaka yapan böyle sadistliği sevimli bir dille sunan maskot gibi görünüyor. Ancak temsil ettiği şey basit bir peluş ayıcıktan çok daha fazlası. Hikaye ilerledikçe Monokuma'yı olayların içinde böyle daha sık görüyoruz. Ancak hayatta kalma oyunu olarak adlandırdığı bu düzene doğrudan müdahale ettiği anlar oldukça nadir gözüküyor. Daha önce de bahsettiğim gibi Monokuma'nın kendisi cinayet işlemiyor. Yalnızca öğrencilere çeşitli motivasyonlar sunarak onları bu noktaya sürüklüyor. Bu da Monokuma'nın oyunda fiziksel bir güçten ziyade bir yapının ve sistemin gücünü temsil ettiğini açıkça gösteriyor. Hatta sadece karakter tasarımına bakıldığında bile
serinin temelini oluşturan siyah ve beyaz ahlak anlayışının fiziksel bir yansımasıyla karşılaşıyoruz. Monokuma'nın ismi tek renkli anlamına gelen monokrom ve Japonca'da ayı anlamına gelen kuma kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Japon kültüründeki dilsel çağrışımlara göre vücudunun beyaz tarafı masumiyeti yani Shiro, siyah tarafı ise suçu Kuro'yu temsil ediyor. Bu iki zıt renk Monokuma'nın aynı anda hem bir yargıç ki oyunda bunu görüyoruz hem de bir cellat olduğunu simgeliyor. Sadece bu karakter tasarımındaki sembolizm bile Monokuma'nın hikaye içindeki rolünü tek başına anlatmaya yeterli oluyor aslında. Danganronpa ve Monokuma aslında bize bir cinayet çözme oyunundan daha fazlasını sunuyor. Bize insanın hangi noktada suçu kabullenmeye başladığını ve suç işleyebilecek noktaya ne zaman geleceğini gösteriyor. Bu oyunda öldürmek bir amaç değil bir sonuç. Monokuma'nın oyunda bağırması, gülmesi, şaka yapması, aptal saptal espriler yapması falan bu yüzden. Çünkü kurulan sistem ne kadar eğlenceli ve masum görünürse Monokuma şiddeti ve suçu o şekilde meşrulaştırıyor. İçindeki şiddeti normalleştiriyor. Bu videoda kısaca Danganronpa 1'i ve Monokuma'nın hikaye içinde neyi temsil ettiğini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz ve kanalımızın büyümesi için bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Just a lame recruiting underage on the menu. Epstein didn't kill himself. That's the only thing that's true. Epstein fucked you.